İnternete Sümerler yazdığımızda karşımıza genellikle uzaylılar, gizemli gezegen teorileri çıkar. Gerçek komplo teorilerinden çok daha şaşırtıcı ve çok daha önemli. Kil tabletlerde uzaylıların değil, bizzat bizim medeniyetimizin, modern dünyanın işletim sisteminin kodları yazılı. Bu videoda somut kanıtlarla Sümerlerin başlat tuşuna nasıl bastığını ve bugün bile hayatımızı yöneten sistemleri nasıl icat ettiklerini analiz ediyoruz. Her şey basit bir soruyla başladı. On binlerce insanı bir arada nasıl yönetirsiniz? Sümerler Uruk gibi tarihin ilk mega şehirlerini kurduklarında daha önce hiç karşılaşılmamış devasa bir sorunla yüzleştiler. Organizasyon, yönetim ve kayıt tutma. İşte bu zorunluluk onları insanlık tarihinin en büyük sıçramalarından birini yapmaya itti. Peki bu karmaşık sistemi ayakta tutan temel neydi? Cevap toprağın kendisinde yatıyor. Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği bu topraklar bir cennet değildi. Aksine acımasız bir coğrafyaydı. Yıkıcı seller ve kavurucu kuraklıklar arasında hayatta kalmak bir sanattı ve Sümerler bu sanatın ustalarıydı. Onlar doğaya boyun eğmek yerine ona hükmetmeyi seçtiler. Tarihin en inanılmaz mühendislik projelerinden birini gerçekleştirdiler. Nehirlerin suyunu kontrol altına almak için devasa kanallar, barajlar ve bentler inşa ettiler. Bataklıkları kurutup verimli tarlalara dönüştürdüler. Sabanı kullanarak toprağın en derinliklerindeki bereketi yüzeye çıkardılar. Ve sonuç, tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek o sihirli kelime ortaya çıktı. Artı ürün, yani tükettiğinden fazlasını üretmek. Bu insanlık için bir devrimdi. Çünkü ilk defa yarın ne yiyeceğim sorusu ortadan kalkmıştı. Günlerce aç kalan, hayvan bulursa avlanan, meyve bulursa tıka basa yiyen insan artık istediği zaman yiyebilecekti. Peki yiyebileceğinden çok daha fazla tahılın olduğunda ne yaparsın? İşte Sümerlerin dehası tam olarak burada başlıyor. Bu devasa yapıya bakın. Bu bir zikkurat. Sadece bir tapınak değil. Burası dünyanın ilk merkez bankası, ilk borsası ve ilk lojistik merkeziydi. Üretilen tüm artı ürün tanrılar adına bu dev ambarlarda toplanıyordu ve bu zenginliği kontrol edenler, yani rahipler, bir anda toplumun en tepesine yerleştiler. Yani sosyal tabakalar arasında en üstte. Artık herkes çiftçi olmak zorunda değildi. Artı ürün sayesinde toplumda yeni roller ortaya çıktı. Zanaatkarlar, askerler, tüccarlar, tabi bu sistemi yöneten bürokratlar, krallar, sınıflar, hiyerarşi. Bugün bildiğimiz her sosyal yapı işte bu tahıl ambarlarının etrafında şekillendi. Ama bu sistemin devasa bir problemi vardı. Binlerce ton tahıl, yüzlerce hayvan, onlarca farklı mal. Kimin ne kadar getirdiğini, kimin ne kadar borcu olduğunu nasıl aklınızda tutabilirsiniz? İnsan hafızası bunun için yeterli değildi. Bir çözüm gerekiyordu ve bu çözüm tarih çağlarını başlatacaktı. Yazı. Yazı, şiirler ya da destanlar için değil, tamamen bir muhasebe ihtiyacından doğdu. Tarihin ilk Excel tablosu bu şekilde ortaya çıktı. İlk yazılar tapınaklara getirilen malların listesiydi. Bir nevi antik dönem fişleri. Bir buğday başağı resmi, buğday demekti. Bir inek başı inek demekti. Bu basit resimlere piktogram diyoruz. Bunlar sonradan daha kolay yazılabilmek için, daha hızlı yazılabilmesi için ucu sivriltilmiş bir kamışla kile bastırılarak yapılan çiviye benzeyen şekillere dönüştüler. O yüzden buna çivi yazısı diyoruz. Bu resimlerin çivi yazısına dönüşmesinden sonraki aşamada her ses için bir harf üretilmesi ve böylece bütün dillerin yazılabilir hale gelmesi ya da bütün kelimelerin soyut somut yazılabilmesi sonucu ortaya çıktı. Ama o Fenikelilerde sonraki konu. Peki bu karmaşık sistemi nasıl bu kadar geliştirebildiler? Cevap kurdukları tablet evlerinde, yani tarihin ilk okullarında saklı. Sümerler yazmanları ve yöneticileri yetiştirmek için sistemli bir eğitim kurdular. Bu okullarda sadece yazıyı değil matematiği de öğrettiler. Bugün bir saate her baktığınızda bir daireyi 360 derece olarak her ölçtüğünüzde aslında Sümerlerin mirasını kullanıyorsunuz. Zamanı ve uzaya atmıştık tabana göre hesaplayan bu sistem onların icadıydı. Bu uzaylıların bir hediyesi değil, nehir taşkınlarını hesaplamak, tarlaları bölmek, zikuratları inşa etmek zorunda olan insanların pratik zekasının bir ürünüydü. Hukukla ilgili de Sümerler'de önemli dönüm noktaları var. Hammurabi kanunları, kurnazlık, diplomasi, fırsatçılık, askeri güç ve uzun ömürlülüğünün sayesinde bu bölgeyi birleştirdi. Fetihler yapan kralların geleneğine uygun olarak Hammurabi kendi kanunlarını daha önceki fermanlara dayandırdı. Günümüzde hala böyle ülkeler ve yönetenler var. Bu kanunlar mülkiyet anlaşmazlıkları ve kişiye karşı şiddetten kaçan köleler ve büyücülere kadar çok çeşitli kanunlardaki hükümleri içeriyor. Sümerlerin mirası sadece bunlarla sınırlı değil. Teknoloji ve yönetici değil mesele. Kendilerinden sonra gelen medeniyetleri derinden etkileyen zengin bir inanç sistemi geliştirdiler. Sümerlerin dinleriyle sonra gelen ilahi dinlerin benzerliklerine kısa bir bakış atalım. Yaratılış ve tufan destanları. Gılgamış destanında tanrılar insanların çıkardığı gürültüden rahatsız oldukları için bir tufanla onları yok etmeye karar verir. Tevrat'ta ise tufanın sebebi insanlığın ahlaki bozulmasıdır. Gılgamış'ın kahramanı Utnapiştim
Tanrı Ea tarafından uyarılırken Nuh doğrudan Tanrı tarafından seçilmişti. İki hikayede de bir gemi inşa edilir, canlılardan örnekler alınır ve tufan sonrası bir dağa konulur. Bu benzerlikler Mezopotamya'da yaşayan büyük sel felaketlerinin ortak bir anlatı havuzu oluşturduğunu ve farklı kültürlerin bu havuzdan beslendiğini düşündürüyor. Sümerlerin ilk insanı Adapa'nın hikayesi daha da çarpıcı. Bilgelik tanrısı Ea tarafından yaratılan Adapa'ya göklerin tanrısı Anu tarafından ölümsüzlük kazandıracak yaşam ekmeği sunulur. Ancak Ea Adapa'yı kandırarak bunun ölüm ekmeği olduğunu söyler. Adapa tanrısına itaat ederek ölümsüzlüğü reddeder ve böylece tüm insanlık bu fırsatı kaçırmış olur. Adem'in hikayesinde ise ölümsüzlüğün kaybı tanrıya itaatsizlik ederek yasak meyveyi yemesinden kaynaklanır. Birinde aldatılan bir insan, diğerinde isyan eden bir insan. Ama sonuç aynı. İnsanlık ölümlü kalır. Bu konuları araştırırken akademik ve güvenilir kaynaklardan elde edilmiş bilgileri sizlere sunduğumu bir kez daha hatırlatayım. Önceliğimiz her zaman bilimsel yaklaşım. Söylentiye göre Gılgamış destanını tabletlere kazıyan genç yazmanlardan biri yorgunluktan bir anlık bir hata yapar. Ölümsüzlük otunun yerini anlatan bir işareti yanlış çizer. Belki de ölümsüzlüğün sırrı bir yılanın çaldığı ot değil, bir katibin yaptığı basit bir kalem hatasından kaynaklıydı. Bu sadece bir hayal ürünü olsa da bize bilginin ne kadar hassas olduğunu hatırlatan bir hikaye. Peki bu parlak medeniyetin sonunu ne getirdi? İki temel faktör: şehir devletleri arasında bitmek bilmeyen iç savaşlar, ki iç savaşlar her zaman devletleri bitiren en tehlikeli faktörlerden bir tanesidir. Aşırı sulama nedeniyle toprağın tuzlanıp verimsizleşmesi de sebeplerden bir diğeri. Tarih boyunca imparatorluklarının neden yıkıldığının kısa bir özeti gibi bizim için. Bir çeşit zincirleme reaksiyon. Toprağı kontrol etmeyi öğrendiler ve tarım devrimini başlattılar. Bu devrimin onlara artı ürün vermesiyle sonuçlandı. Artı ürünü yönetmek için zikurat ekonomisi ve sosyal sınıfları kurdular. Bu devasa ekonominin kayıtlarını tutmak için de yazıyı icat ettiler. Sümerler sadece bir medeniyet kurmadılar. Medeniyetin formülünü yazdılar. Ve formülü binlerce yıl sonra hala hayatlarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Her şey bir avuç buğdayla başladı. Sizce günümüz dünyası için Sümerlerden almamız gereken en büyük ders nedir? Teknolojik ilerleme mi, yoksa sosyal çevresel dengenin önemi mi? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoyu bitirirken bu videoda anlattığımız büyüleyici konular hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler açıklama kısmına bakabilir. Buraya bir kaynakça listesi ekledim. Bu listedeki makale ve kitaplarla Sümerlerin inanılmaz dünyasında daha derin bir yolculuk yapabilirsiniz. Fırsatım olduğunda Sümerler ilahi dinlerle olan ilişkileri hakkında da daha detaylı video yapmayı planlıyorum.